Bir varmış, bir yokmuş. Akşamın yavaş yavaş evlerin pencerelerine yaslandığı, günün yorgunluğunun duvarlara bile sinmiş gibi hissedildiği bir saatte Can okuldan eve gelmiş. Sırtındaki çantanın ağırlığıyla birlikte günün tüm yükünü de taşıyormuş gibi ağır ağır koridordan ilerlemiş. Dışarıda güneşin son ışıkları perdelerin arasından ince ince süzülürken evin içi hafif bir sessizlikle kaplanmış. Bu sessizlik insanın içini dinlendiren değil, sanki bir şeylerin eksik olduğunu hissettiren türdenmiş. Ayakkabılarını çıkardığı sırada evin içindeki o alışılmış sakinliğin arasında bir çatlak gibi duyulan ince bir ses dikkatini çekmiş. Bu ses bastırılmaya çalışılmış ama yine de kendini ele veren bir hıçkırığın, küçük küçük kırılan bir kalbin sesi gibi yankılanmış. Ve Can o anda yorgunluğunu unutmuş. Bu sesin geldiği yöne doğru daha dikkatli adımlar atmaya başlamış. Koridor boyunca ilerlerken her adımda o ses biraz daha belirginleşmiş. Sonunda kardeşi Arda'nın odasının önüne geldiğinde artık bunun bir ağlama sesi olduğundan hiç şüphesi kalmamış. Kapının önünde bir an durmuş. İçerideki sessizliğin ve arada gelen hıçkırıkların arasında düşünmüş. Sonra yavaşça kapıyı tıklatmış. Kapı aralandığında içeriden yayılan hava sanki biraz buruk, biraz da çaresizmiş gibi gelmiş. Odanın ortasında yere oturmuş olan Arda'nın etrafına dağılmış küçük parçalar, İlk bakışta sadece kırılmış bir oyuncağın parçaları gibi görünse de aslında onun hayal dünyasının, oyunlarının ve belki de en sevdiği anılarının dağılmış hali gibi duruyormuş. Arda'nın yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış. Elleri titreyerek parçaları toplamaya çalışırken bir yandan da ne yapacağını bilemez bir halde kala kalmış. Can o an hiçbir şey söylemeden sadece kardeşinin yanına oturmuş ve yerdeki parçaları incelemeye başlamış. Çünkü bazen kelimeler yetmezmiş. İnsanın yanında olmak, sessizce paylaşmak daha güçlüymüş. Bir süre boyunca odada sadece nefes alışverişleri ve arada gelen hıçkırıklar duyulmuş. Can parçaları tek tek eline alırken bu kırılmanın sadece bir oyuncakla ilgili olmadığını, Arda'nın içindeki o küçük ama önemli dünyanın da sarsıldığını hissetmiş. Çünkü çocuklar için bazı oyuncaklar sadece plastik ya da metal değil, onların kurduğu dünyaların bir parçasıymış. Arda sonunda yavaş bir sesle, sanki söylediği şey tekrar kırılacakmış gibi dikkatli bir şekilde oyuncak arabasını oynarken istemeden düşürdüğünü ve parçalandığını anlatmış. O anki üzüntüsünün sadece oyuncağın kırılmasından değil, onu
geri getiremeyeceğini düşünmesinden kaynaklandığını belli etmiş. Can ise elindeki parçaları dikkatlice bir araya getirmeye çalışırken aslında hayatında biraz böyle olduğunu düşünmüş. Bazı şeyler kırıldığında hemen düzelmeyecek gibi görünürmüş. Ama doğru parçalar bir araya getirildiğinde biraz sabır ve biraz yardımla yeniden tamamlanabilirmiş. O an aklına bir fikir gelmiş. Bu sadece bir tamir etme fikri değil. Aynı zamanda Arda'ya bir şey öğretme fırsatıymış gibi. Hiç acele etmeden sakin bir şekilde ayağa kalkmış. Parçaları toplamış ve birlikte babalarının yanına gitmeyi önermiş. Arda hemen kabul etmiş. Evdeki atölye köşesi her zaman biraz gizemli ve biraz da çözümün bulunduğu bir yer gibiymiş. Çekmecelerdeki aletler, raflardaki küçük kutular, sanki kırılan şeyleri yeniden hayata döndürmek için sabırla bekliyormuş gibi duruyormuş. Ve Arda'nın o odaya girerken gözyaşları yavaş yavaş azalmış. Yerini hafif bir umut duygusuna bırakmış. Babaları parçaları dikkatlice incelemiş. Hiçbir şeyi aceleye getirmeden her bir parçanın nereye ait olduğunu sabırla anlatmaya çalışmış. O an zaman sanki yavaşlamış. Herkesin dikkati o küçük oyuncağın üzerinde toplanmış. Ve bu sadece bir tamir süreci değil, birlikte yapılan bir yolculuk gibi hissettirmiş. Parçalar yavaş yavaş yerine oturdukça Arda'nın yüzündeki ifade değişmeye başlamış. Önce merak, sonra umut, en sonunda ise içten gelen bir mutluluğa dönüşmüş. Çünkü o an anlamış ki bazı şeyler tek başına yapılamadığında bu bir eksiklik değilmiş. Aksine insanın başkalarıyla birlikte güçlenmesinin bir parçasıymış. Oyuncak araba yeniden bir bütün haline geldiğinde belki eskisi kadar kusursuz görünmüyormuş. Küçük bir iz, bir çatlak kalmış. Ama bu iz onun hikayesini anlatıyormuş. Bu artık sadece bir oyuncak değil. Birlikte çözülmüş bir sorunun, paylaşılan bir emeğin ve unutulmayacak bir anın hatırasıymış. Arda o an abisine ve babasına kocaman sarılmış ve çok teşekkür etmiş. Can ise o akşam odasına döndüğünde yorgunluğunun yerini garip bir huzurun aldığını fark etmiş. Günün en değerli anının yaptığı bir ödev ya da aldığı bir not değil, kardeşinin yanında durduğu o an olduğunu anlamış. Gece ilerledikçe evin ışıkları birer birer sönmüş. Koridorlar yavaş yavaş karanlığın yumuşak tonlarına teslim olmuş. Pencereden içeri süzülen ay ışığı odaların köşelerine sessizce yerleşmiş ve her şeyi sakin bir dinginliğin içine almış. Ve o evde herkes kendi odasında ama aslında aynı huzurun içinde, aynı sakinliğin altında uykuya doğru süzülürken dışarıda gece sessizce akmaya devam etmiş. Belki sen de şimdi o evdeki sakinliğin bir parçasıymışsın gibi hissedebilirsin. Gün içinde kırılan,
dağılan, seni yoran ne varsa hepsi yavaş yavaş yerini buluyormuş gibi. Düşünceler yavaşladıkça, nefesin sakinleştikçe sen de o sessizliğin içine doğru hafifçe kayıyorsun. Ve belki de en güzel şeyler tam da böyle anlarda sessizce tamamlanıyormuş. Şimdi gece ve artık uyuma vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.